Merhaba değerli arkadaşlar, yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün hiçbir konu olmadan şöyle 3 tane tesbih elime alıp karşınıza çıkmak istedim. Bakalım ne olacak, neler konuşacağız, neler dökülecek ağzımızdan. Bakalım. Şimdi arkadaşlar şöyle eski bir tesbihim vardı. Şöyle göstereyim size. Yakından bakın. Eski bir Küsenkehir var tesbihim bu aslında. Bakalit malzeme biliyorsunuz. Bunun iç rengi pembeydi arkadaşlar. Böyle imamesi falan uzundu, sistemliydi. Ben imameyi kısalttım, böyle kırık kırık imame yaptım bakın. Kendim yapmıştım burada. Ee, Rengi de arkadaşlar bakın ne kadar güzel bir renge geldi. Böyle kahverengi, ahşap tonunda bir rengi var. İnşallah görebiliyorsunuzdur. Bu tespihimin ölçüsüne de bakmak istiyorum. Evet. Şöyle kompasımızı bulduk. Bakalım. 11 milime 13 milim gibi arkadaşlar. 11'e 13 gibi iri bir tesbih. Bayağı renk almış, renk değiştirmiş. Niye bunları elime aldım? Aslında iki tane daha var. Renk almış, renk değiştirmiş iki tane daha var. Niye elime aldım arkadaşlar? Bu malzemelerin aradan yani çok zaman geçmeden çok hızlı renk değiştirdiğini söyleyebilirim. Yanlış anlaşılmasın, çok hızlı derken öyle bir ayda iki ayda değil. Yani Osmanlı sıkması ya da eski malzeme, bakalit malzemelere göre hızlı renk alan bir malzeme yapısına sahip. Gerçekten çekim lezzeti de çok iyi. Bakın bu tesbih vitrinde duruyordu. Aldım. Bu tesbihin düşünsenize şöyle 2 hafta, 3 hafta çekildiğini, müthiş bir çekim lezzetine ve doyumuna ulaşacak. Elinizdeki yağlarla da beslenecek. Şıkır şıkır bir tesbih olacak. Gerçekten güzel mi güzel bir ölçüsü de var. Yani ben büyük boy seviyorum. Siz seviyor musunuz bilmiyorum. Harika. İnce delik bu arada arkadaşlar. Bakın kalın değil. İnce delik. 0.8 falan deliği yanılmıyorsam. Evet. 0.7 ya da 0.8 deliği. Ama mesela bunu modifiye edebiliriz. Ne yapabiliriz? Deliklerini büyütebiliriz. Evet. Bence bunun deliklerini büyüttüğümüzde şahane olacak arkadaşlar. Çünkü kalın delik farkı müthiş, müthiş, müthiş tespite, yani müthiş fark ediyor. Lezzeti o biçim oluyor. Gazozumuz nasıl? Gazozumuz da güzel. İmamemiz de benim eserim arkadaşlar. Harika. Şimdi bir tane daha tesbih göstereceğim. Evet. Bir parça malzemem var. Şu malzemem vardı, hatırlıyor musunuz? Bunun içi pembe. Bakın şurası daha taze rengi. Şu pembelik daha taze rengi. Buralar biraz daha renk almış gibi. Ya da tozlu. Alt rengi bu. Üst rengi de bu. Yine kırmızı. Böyle bir malzemenin yapısı aynı bu malzemeydi. Birebir bu kalıp demeyeceğim, diyemem. Doğru değil çünkü. Birebir bu kalıp değildi ama bu kalıba çok benzeyen bir yapısı vardı. Hem içi hem dışı açısından bu malzemeye çok benzeyen bir malzemem vardı. O malzeme kalmadı. Ondan bakın şöyle bir tesbih yapmıştık. Tesbihin ilk hali pembeydi arkadaşlar. Bildiğiniz pembe ya. Bakın şu ton görüyorsunuz. Pembe. Bu biraz daha açık. Burada belki videoda biraz koyu gözükebilir. Tesbihimiz şu anda bu arkadaşlar. İyi bakalım. İyi bakalım. Şu güzelliğe bakın arkadaşlar ya. Kızarmış, kıpkırmızı olmuş arkadaşlar. Harika. Görün diye çekiyorum. Yoksa biliyorsunuz tespihe daldım mı kafamı kaldıramam.
Yine bu ilk zamanlar böyle ince delik çalıştığımız zamanlardan kalma. Bunun ustalısı da şeydi arkadaşlar. Osman Kozoğlu'ydu yanılmıyorsam, Mersin'den bir arkadaş. Yanlış söylemedim inşallah. Onun işçiliğiydi. Kıpkırmızı oldu arkadaşlar ya. Bazen böyle tespihlerin kalması da hoşuma gidiyor. Hani insan ister malını satsın ama kalması da gittiği rengi görmek açısından, değişimi görmek açısından gerçekten çok iyi oluyor. Benim vitrinde de bir tane sarı var. Onu başka bir videoda gösteririm inşallah arkadaşlar. Krem rengiydi. Bildiğiniz M44 rengiydi. Malzemenin esası ise şu arkada gördüğünüz var ya, bakın görüyor musunuz bunu? Bak, iyi videoda da çıktı. Bugün açımı değiştirdim arkadaşlar. Bunda bu malzemeden yapılma bir yuvarlak tespih var vitrinde. Onun da mesela bunun bir tanesinde şöyle damar gibi lekeler var. Damar gibi leke var. Aslında malzeme kendi içinden. Belki ondan satılmadı, bilmiyorum. Renk almadan önce daha belirgindi bunlar. Belki ondan satılmadı. Onda da var birkaç tanesinde öyle. O da kaldı öyle. İnanın bildiğiniz kıpkırmızı olmuş. Neredeyse Osmanlı bordosuna yakın bir tona gelecek. Malzeme açık sarı ama bakın şu sarıdan. Şu sarıdan. Şu malzeme şu bile renk almış. Şu sarıdan daha açık. Malzemenin gittiği renk açısından gerçekten böyle hani diyoruz ya, yeni malzeme yapıyoruz arkadaşlar. Eski Osmanlı sıkması değil bunlar ama orijinal bakalit, orijinal Osmanlı sıkmasının hamuruyla aynı. Ve renk değiştiren, zamanla çekilmiş tespihler, hatta çekim lezzeti ve renk alması ile alakalı Osmanlı sıkmasında hiçbir farkı olmadığını görüyoruz arkadaşlar. Dokunuş ve hissiyatlar tamamen Osmanlı sıkması. Hatta şunu iddia eden arkadaşlar var. Bunu ben iddia etmiyorum. Müşterilerim iddia ediyor. Bu tespihi çekmekten Osmanlı sıkmasını çekmiyorum. Lezzeti Osmanlı sıkmasından çok daha iyi geliyor bana diyor. Yani abartı değil arkadaşlar gerçekten. Bu malzemelerle tanışmanızı tavsiye ederim. Gerçekten harika ötesi malzemeler. Ya gördünüz mü rengi? Şimdi malzemeyle beraber göstereyim size. Evet, malzeme bu. Gördünüz mü arkadaşlar? Harika, harika. Bu lezzetleri hepiniz tadacaksınız umuyorum. Öyle umuyorum arkadaşlar. Bu lezzetleri hepiniz tadacaksınız. Ama erken ama geç. İnşallah tanışırsınız arkadaşlar. Gerçekten bu kaliteyi, bu değeri siz de çekin istiyorum arkadaşlar. Şimdi bu bakın, bu malzeme de eskiyor. Bu malzeme de kızarıyor. Bu malzemenin ilk hali biraz daha açık pembe tondaydı. Bu malzemenin kendisi de kızarıyor. Çünkü malzeme de yeni. Malzeme de eskiyor arkadaşlar. Bunu göz önünde bulunduralım lütfen. Malzeme de eskiyor. Tespih zaten eskiyor, renk alıyor. Malzemenin kendisi de renk alıyor. Aynen öyle. Böyle iyi yesim geliyor ya. Tatlı gibi tatlı. Şimdi bunu da size gösterdim ama bakın biraz çekince, vitrinden aldığım gibi değil, biraz çekince güzelleşiyor ya bunlar. Çok güzelleşiyor. Evet. Şimdi bir tane daha yine ince delik delinmiş. Bakın şöyle bir tespihim var. Bu tespihimi bir vesileyle görmüştünüz. Daha önce bir videomda da bu tespihi tıraşlamıştım arkadaşlar. 2 taneydi. Bir eşini tıraşlamıştım. Bunun iç rengini muhtemelen bunu tıraşladık. Bilemiyorum. Bunun iç rengi arkadaşlar turkuaz. İç rengi turkuaz, abartısız turkuaz. Hatta şurada parçalar varsa en yakın rengini size göstermek istiyorum. Yani şu yakın bir ton. Şu yeşil gibi olan ton da buna yakın bir ton. Bu biraz daha andırıyor. Yakın bir ton arkadaşlar, bakın. Bu tondan buraya geldiğini düşünün.
Hatta çok daha güzel bir örnek var. Elimde bakın şurada tesbih dizdim. Dedim yani İmam-ı Duran'ı kırmıştım. Tesbihi dizdim. Bakın bu çok daha yakın bir renk. Bu renkten bu renge geldi arkadaşlar. Turkuazdan kızarmaya başladı. Daha da kızarıyor. Vay 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 vay. Durun bir dakika. Niye unutuyorum? Benim meşhur neyim var arkadaşlar? Tabii ki meşhur çirkin ördeğim var benim. Bakın onun biraz daha kızarmışım. O da turkuazdı arkadaşlar. Biraz daha kızarmışım. Bakayım netleştireyim şuraya arkadaşlar. Aradaki farkı görün arkadaşlar. Bunu da bu tarafa mı atayım? Daha belirgin olsun. Evet, daha belirgin oldu. Bakın. Turkuazın öncesi, sonrası. Dur şöyle. Gördünüz mü? Harika ya. Şu renk geçişlerine bakın arkadaşlar ya. Şuna bakın. Oo, benim tespihim tabii. Aa. Ya çirkin ördek yavrusu. İyi ki satılmadın sen de ya. Allah Allah. Bakın eskimiş malzemelerimiz Osmanlı sıkması kokuyor arkadaşlar. Artık kokuyorlar. İnanılmaz bir fenolformaldehyit kokusu arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Bazılarının ellerinde bu daha yeni yapıyoruz tespihi. Birkaç ay geçiyor, bazılarının ellerinde çok hızlı bir şekilde kokmaya başlıyor arkadaşlar. Bazılarında çok hızlı renk alıyor. İnanılmaz ya. Bir abimiz geldi bugün. Şimdi dur bir şey anlatacağım. Bir abimiz geldi bugün. Dedi ki telefonumda resmi gösteremeyeceğim. Dedi ki benim tesbihim hiç renk almamış dedi. Hollanda'dan Fatih abimiz, hoş geldin bu arada. Dedi ki benim tesbihim hiç renk almamış. Baksana şuna dedi. Baktık tesbihine. Tabii o aynı tespihi çeke çeke onun renk aldığını fazla fark etmiyor. Ben de tespihin nasıl renk aldığını fark ettim. Ve dedim ki abi dedim dur sana bu tespihin ilk rengini göstereyim dedim. İnşallah Instagram'da paylaşırım bugün yarın. Dedim abi sana ilk rengini göstereyim dedim. Burada bir tespih var. Onun ilk rengiyle aynı. Aynı malzeme değil ama renk aynı arkadaşlar. Onun gösterince yanına koyunca arkadaşlar ne kadar çok renk aldığını gördü ve şaşırdı. Bu kadar çok renk mi aldı? Evet, çünkü sen onu tesbih sürekli çektiğin için ve o tesbih yavaş yavaş renk değiştirdiği için sen onun renk aldığını fark edemedin. Yan yana koyunca ilk rengiyle yan yana koyunca ne kadar çok renk aldığını görmüş oldu. Böylece kendisi de çok mutlu oldu. Ben de gerçekten bunu gösterebilmenin zevkini yaşadım tabii. Bizim için ayrı bir zevk o. Bir şeyler var yani bir hareketler var. O hareketleri gösterebilmek de ayrıca bir güzellik arkadaşlar. Evet bakın bu tespihimiz dediğimiz gibi içi turkuaz arkadaşlar. İnanmazsanız tıraşlarsınız bakarsınız. Kokmaya başlamış mı bilmiyorum. Bilmiyorum yani. Denemedim bunu. Tabii malzemelerin de biraz böyle çekilip elde yumuşayıp ısınması gerekiyor güzel koku vermesi için. O da çünkü ısındıkça kokuyu salıyor ve çok hızlı kaybolan bir koku olduğu için nefesimizle hafif böyle yapıyoruz böyle kokuyu tutsun diye. Nefesimizdeki nem belki o kokuyu hafif tutuyor diye öyle yapıyoruz. Bütün böyle eski ürünlere, kokulara bakan insanlar yapar, görürsünüz onlarda da. Onun sırrı da odur arkadaşlar. Koku çabuk uçmasın. Yakalasın havada. Kokmuş arkadaşlar. Kokmuş. Osmanlı olmuş. Osmanlı. Şaka gibi ya. Şaka gibi ya. Osmanlı sıkması olmuş bu tesbih. Osmanlı sıkması. Ama hiç çekilmedi tesbih.
Bakın hiç çekilmediğini hemen hissediyorsunuz parmaklarınıza alınca. Ama bugün zaten hava biraz nemli, yağmurlu zaten biliyorsunuz. Nemli, elimde biraz yapış yapış ama yine de hissiyat tabii ki hemen kendini hissettiriyor. Tespihi güzel çekemiyorum şu anda elim nemli olduğu için. Ama hissiyat mükemmel gerçekten. Ne güzel oldu ya, ne güzel oldu. Keşke 3-4 tespih daha alsaydım elime. Çok tatlı oldu ya. Şu güzellere bakın ya, şu güzellere bakın. Şimdi arkadaşlar, bazı insanlar diyor ki abi sizin tesbihler pahalı. E, evet gerçekten tesbihlerimiz pahalı ama ucuz olduğunu söylemedik. Tesbihlerimiz pahalı ama şundan dolayı pahalı arkadaşlar. Malzemesi pahalı, işçilik, el işçiliği de pahalı olduğu için gerçekten tesbih pahalı bir fiyata çıkıyor. Ee, Hiç alınabilecek fiyat mı? Hayır değil arkadaşlar. Tabii ki alınabilecek fiyatlar. Ama şu kıyaslama yanlış arkadaşlar. Mesela bir tesbih alabilirsiniz. 200 liralık bir tesbih alabilirsiniz. Yani sıkma kehribar gibi işte yeni katalin dedikleri malzemeler gibi malzemeler alabilirsiniz. Sertliği güzel olabilir. Ondan lezzet alabilirsiniz. Ama arkadaşlar bunun kıyaslaması doğru olmalı. Yani şimdi siz değerli bir ürün çekecekseniz bunun maliyetini karşılamak zorunda kalıyorsunuz. Bunu ben de karşılıyorum zaten. Alıcı da karşılıyor. Şimdi şöyle bir örnek vereceğim. Doğal kehribarın çekimi bakalitten güzel mi? Hayır değil. Hem de hiç değil arkadaşlar. Hele son zamanlarda piyasada gezen kehribarların çekim lezzeti hiç iyi değil. Ele takılır. Peki kehribara niye o kadar para veriyor insanlar? Kehribar alabilmek için para veriyorlar. Hatta adam kehribarın pres olduğunu bile bile o parayı veriyor bazen. Söylüyorsun bu pres kehribar. Yine alıyor. Diyor ki 2000 lira kehribar mı olur? Alayım diyor. Çünkü pres olmayan bir kehribarın aynı boyda çok ciddi bir paraya çıkacağını biliyor. Ama o ciddi paraya çıkacak bir kehribarın bile bu lezzete ulaşamayacağını hepimiz biliyoruz. Yani arkadaşlar tercih meselesi. Şimdi biri kalkıp yani diyelim ki 1000 dolar bir tesbihe verdi. Mesela biz bazı şeyleri işçiliklere karşı çok konuşuyoruz. Yani bin dolar işçilik isteyenler oldu bilmem ne oldu diye. Gerçekten bunu eleştirmek bizim hakkımız çünkü piyasada büyük sıkıntılara sebep olmakta. Neyse o arkadaş diyor ki benim elim dolu kardeşim diyor ben 1000 doları yabancılara çalışıyorum. Yerliye dönüp bakmam isteyen de olsa 1000 dolara yaparım diyor. Bazıları diyor ki mesela ben bir arkadaşla ustamız isim vermeyeceğim. Yabancılara bu fiyata çalışıyorum. Yerliler normal fiyata çalışıyor. Çok hoşuma gitmişti. Çünkü bizim kazancımız belli. Türkiye'nin kazancı geliri gideri belli arkadaşlar. Öyle 1000 dolar eskiden olsa 1000 dolar yani 1500-2000 lira ederdi. Şimdiki 1000 dolar gibi değil tabii ki. 20 bin lira edecek para değil. Şimdi 1000 dolar diyelim bir tesbihe vereceksiniz. Ben hep diyorum ya tesbihe 1000 dolar verin ama ne aldığınızı bilin arkadaşlar. Bu çok önemli. Siz bir kehribara 1000 dolar verebilirsiniz. Bir bakalite 1000 dolar verebilirsiniz. Ondan sonra bir sevdiğiniz sıkmaya 100 lira da verebilirsiniz arkadaşlar. Yani bazı insanlar geliyor mesela görüyorum elinde sıkma kehribar var. Kaç para verdim buna? 250 lira. Bakıyorsun malzemene o çekimi çok güzel. Yani 250 liraya güzel bir tespih alabiliyor kendisine. Çünkü bu tercih meselesi arkadaşlar. Lütfen bunlara takılmayalım. Neden bunu söylüyorum? Mesela hiç benim tesbihimi almamış, hiç bakalit çekmemiş, hiç lezzetine bakmamış, malzemenin kalitesini hiç test etmemiş insanların bu malzemeyi eleştirmesine yani gerçekten çok yani ilginç buluyorum ya. Çok ilginç yani. Sen bir malzemeyi test etmedin, malzeme hakkında bilgin yok, malzemeye dokunmadın, hissetmedin. Sen bu malzemeyi nasıl eleştirebilirsin ya? Ya bu yetkiyi kendinde nasıl buluyorsun? Yani bilmiyorum arkadaşlar. Yani başka söylesem laf başka yere gidecek. Ben kimsenin kalbini kırmak istemiyorum.
Ama bu malzemeyi eleştirecekseniz gerçekten bu malzemeyi alın elinize, çekin, bir iki hafta çekin. Öyle hemen bir ilk dokunuşta da değil. Gerçi hissiyatını alırsınız ama çekin biraz. Ondan sonra alın bu malzemeyi eleştirin arkadaşlar ya. Deyin ki bu malzeme şöyle kötü, böyle kötü, böyle yaramaz ya da gerçekten iyiyse iyi deyin yani. Eleştirme böyle yapılır arkadaşlar. Yani uzaktan gördüğünüz ya da videolarını seyrettiğiniz bir adamın söylediği şeyler üzerinden ya böyle şey olamaz, atıyor bu adam, sallıyor bu adamla eleştiri yapılmaz arkadaşlar. Vicdansızlık edersiniz, haksızlık edersiniz, gerçekten kul hakkına girersiniz arkadaşlar. Şimdi benim burada konuştuğum şeylerin hepsini yani açık yüreklilikle ispatlayabilirim size. Gelin benim yanıma. Ben size anlatayım. Dediğim şeylerin mesela kehribar hakkında pres diyorum. Neden pres olduğunu size anlatayım. Nasıl pres olduğunu size ispatlayayım arkadaşlar ya ispatlayayım. Deneylerle, testlerle, karşılaştırmalarla göstereyim. Ama mesela ben bir arkadaşım mesela konuşmasını sadece dinleyerek ya sen yalan söylüyorsun, sen vicdansızlık yapıyorsun, sen haksızlık ediyorsun, işte şöyle olmaz, böyle olmazlarla arkadaşlar prim yapmaya çalışan insanlar var. Yani yazık. Böyle şeylerle uğraşmayın be arkadaşlar. Gerçekten çok samimiyseniz gelin oturup konuşalım. Sen bana bilgini aktar, ben sana bilgimi aktarayım. Sen iyi biliyorsan bana öğret, ben iyi biliyorsam sana öğreteyim. Ya birbirimizden bir şeyler öğrenelim. Ya bu piyasa böyle gelişsin, büyüsün arkadaşlar ya. Doğru bir piyasa olsun. Şu anda sizin de malumunuzdur ki en güvensiz piyasa tespih piyasası. En güvensiz piyasa. Yani o kadar cambaz var ki bu piyasada. İnanılmaz derecede mide bulandırıcı bir piyasa oldu. Önüne gelen ahkam kesiyor. Tesbih hakkında hiçbir bilgisi yok. Önüne gelen 2 tesbih satacağım diye orada burada inanılmaz şeyler anlatıyor arkadaşlar ya. Yani biraz şöyle diyebiliriz. Yine bunlar arasında en doğru bilgi verenler yine bu kardeşinizi dinleyenler beni dinleyip yine bir şeyler anlatıyorlar. Çünkü doğru bir bilgi anlatıyorlar. O bilgilerden doğru yerden beslenip bir şeyler anlatıyorlar ama anlattıkları ürün doğru mu arkadaşlar? İşte bazen bakıyorum adamlar her zaman söylüyorum benim cümleleri kurarak beni eleştiriyor adam ya. Bari kendine özgü bir cümle kur arkadaşım. Yani sen bakalit hakkında hiçbir bilgiye sahip değilsin. Bunu benden öğrendin ve kalkıp beni eleştiriyorsun. Ayıp değil mi ya? Ya biraz emeğe de saygı. İnsan der ki ya ben bu adamdan öğrendim her şeyi. Niye bu adamı eleştiriyorum? Tuhaf yani. Şimdi üfür çekerken de koku geliyor ya bu arada. Allah Allah. Şimdi arkadaşlar şöyle malzememi eleştiren arkadaşlar ve ustalara seslenmek istiyorum ben buradan. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olmaz diyen arkadaşlar. Ya gelin çekinmeyin arkadaşlar ya. Ben inanın hiçbirinizi yani beni eleştiriyorlar. Bana işte arkamdan şöyle söylüyorlar, böyle söylüyorlar diye dargın değilim. Ben şunu biliyorum çünkü bu malzemeyi bilseniz, bu malzemeyi tanısanız böyle konuşmayacaksınız. Kesinlikle konuşmayacaksınız. Ya isteseniz de vicdanınız el vermeyecek bir şey söylemeye. Şimdi görmediğiniz halde uzaktan yani oku atıyorsunuz hedefi tutar mı tutmaz mı acaba diye. Ya arkadaşlar öyle bir durum ortada yok şu anda. Lütfen bu malzemeyi tanımak mı istiyorsunuz? Gelin tanıyın. Ben size anlatayım. Ondan sonra malzemenin güzelliğinden bahsedeyim. Siz de alın, test edin, çekin. Malzemeyi ustaysanız çalışın. Kokusuna, dokusuna bakın. Yani bu malzeme gerçekten arkadaşlar Türkiye'de bir tane. Türkiye'de değil şu anda bütün dünyada bir tane. Bu bakalit arkadaşlar başka yerde yok. Yeni üretimde bu kalitede eski ürüne bu kadar yakın, bu kadar benzer bir ürün yok. Yani arkadaşlar adamlar çıkıyor bildiğimiz sıkmayı ya bakalit diye satmaya çalışıyorlar. Katalin diye satmaya çalışıyorlar. Yani yazık arkadaşlar ya. Yazık yani yazık. Yani malzemeden
şimdi satan adamlar var. Ya malzemeden anlıyor musun kardeşim diyorum. Bazen buraya da denk geliyor. Adam getiriyor, bende Katalin var, alır mısın? Bu ne? Katalin diyor. Abi bu Katalin değil diyorum. Yeni Katalin diyor. Bu yeni Katalin değil diyorum. Yani bu epoksi malzeme. Ya abi işte öyle diyorlar. Laf artık ne tutarsa öyle diyorlar işte. Ya sen hiç mi suçlu değilsin yani bunu satarken? Ya abi bana ne derlerse ben onu alıp satıyorum. Ya arkadaşlar ya bilmediğiniz ürün niye satıyorsunuz o zaman? Satıyorsanız da niye bilmiyorsunuz? Adam diyor ki ben döktüm diyor, verdim diyor. O da aldı diyor. Yapan da aynı şekilde yapıyor, satan da aynı şekilde yapıyor ama kimse bu vatandaşa, kimse bu millete ya da kimse bu tespih sevenlere acımıyor. Hiç kimse acımıyor. Yani buradan açık söyleyeceğim arkadaşlar, acaba kaç kişi böyle ticaretini tehlikeye atarak, yani bütün kazancını, esnaflar arasındaki varlığını tehlikeye atarak müşteriye kaç kişi doğru söylüyor? Kaç kişi? Kaç kişi kazancını kaybetme korkusuyla müşteriye doğruyu söylemiyor acaba? Kaç kişi? Buna çok büyük, hepiniz iyi bir rakam söyleyebilirsiniz yani. Değil mi? Neredeyse %100. Adam satışını kaybetmemek için, o ürünü satabilmek için adamın hoşuna gidecek bütün cümleleri kuruyor. Yazık değil mi yani arkadaşlar? Şimdi sen bir, yalan söyledin. İki, kazancına haram kattın. 3. Karşı taraftakini kandırdın. 4. Karşı taraftaki sana belki doğru söylediğini düşünerek güvenmeye başladı. Senin esnaflığını övecek, belki müthiş esnaf, ne kadar dürüst adam. Ürün doğru mu? Yapmayın arkadaşlar lütfen. Çünkü arkadaşlar bakın, bütün herkes doğruları biliyor. Bir hırsızı çıkarın karşınıza, hırsızı. Sana dürüstlüğün bütün her şeyini anlatsın. Ya dürüst, şöyle dürüstsüz, böyle dürüstsüz, şöyle dürüstlük şöyle olur. İnsan dedin mi böyle dürüst olur. Anlatır ama öbür tarafta gider hırsızlık yapar. Bunları bilmiyor musunuz arkadaşlar? Biliyorsunuz değil mi? Çünkü insanlar, içinde ne olduğunu siz bilemiyorsunuz. İçinde yalanı bilemiyorsunuz. Adam o kadar yalanla ürün satıyor ki dinleyen adam diyor ki yahu diyor, bu adam ne kadar bilgi sahibi ya, ne kadar beni aydınlattı. Ya arkadaşım, o sana hırsızlık yapıyor şu an senden. Şu an senden çalıyor ya. Bu iki tarafta bunu görmesi lazım. Bu adam şu anda senden çalıyor. Umudunu çalıyor, heyecanını çalıyor, beklentini çalıyor arkadaşlar ya. Niye inanıyoruz ya? Biraz araştıralım, malzemeleri araştıralım. Bir abi gelmiş bana diyor ki ya diyor, işte YouTube'da şunu izledim, bunu izledim. Çocuk müthiş bilgilere sahip, beni ne kadar çok bilgilendirdi dedi. Ya çok iyi bildiğim biri ya. Ne malzemeden anlar, ne tesbihten anlar, hiçbir şeyden anlamıyor. Sadece kazancına kazan katmak için işi de başka bir iş yapıyor yani. Kazancına kazanç katmak için böyle bir yola girmiş, ürün satıyor arkadaşlar. O ürün sattığı yerde de insanlara bilgi veriyormuş gibi sağdan soldan duyduğu şeyleri anlatıyor. Ya tesbihi tutarsa tutuyor anlattığı bilgi. Bakın bu da çok enteresan. Anlattığı bilgiyi tesbihi tutarsa tutuyor, tutmasa da alakasız bir şeye inanılmaz şeyler anlatıyor. Bakın size yine bir örnek vereceğim. Buranın toptan yaptığım yoğun zamanlarda, o zaman internet falan yapmıyorum. Bu pis bilgiler, kirli bilgiler yoktu piyasada. Zaten video yapmamın amacı da bu, biliyorsunuz arkadaşlar. Ben uzun zamandır YouTube kanalım var ama son 2 yıldır bu tür videolar yapıyorum. O da bu kirliliği engellemek için. Normalde ben kapalı çarşıda Beyazıt'ın gümüş piyasası, toptancılar piyasasında toptancı biriyim arkadaşlar. Normalde eline 2 tesbih almış, karşısına çıkmış biri değilim. Evden 3-5 tesbih satmaya çalışan biri değilim arkadaşlar. Ben toptancı esnafıyım. Hatta son zamanlarda toptanı bile bıraktım. Daha üst seviye taşıp tamamen el işçiliği yapıyorum. Tamamen kaliteli ürünler yapıyorum. Toptanın da üst seviyesinde çalışıyorum şu anda arkadaşlar. Yani gerçekten bulunduğumuz yer açısından, makam açısından, dükkanımızın olduğu yer açısından çok iyi bir konumdayız yani.
Biz buraya çöp koysak çöp satarız. Yani öyle bir yerdeyiz arkadaşlar. Buna emin olun. Yani bizim gerçekten YouTube videolarını çok ihtiyacımız olduğu için çekmiyoruz. Gerçekten ben bu kirliliği engelleyebilmek için çektim arkadaşlar. Neden? Çünkü bu konuda bilgi sahibiyim. Bu bilgiyi de insanlara paylaşma ihtiyacı duydum. Evet. Yani söyleyeceğim şeyi unuttum galiba, hatırlarsam. Hatırlarsam onu da anlatayım inşallah. Kafadan gitti bunu söyleyince. Gitti. Gitti. Evet. Bazen öyle oluyor. Yapacak bir şey yok. Söyleyeceğim şey önemliydi aslında ama yine böyle kandırmayla kandırmacayla alakalı geldi. Evet. Geldi arkadaşlar. Şimdi yoğun böyle toptan işi yaptığımız dönemlerde o arkadaş da belki beni izleyecektir. Hakkını helal için örnek olsun diye veriyorum. Çünkü müthiş bir örnek bu. Şimdi bir arkadaş sıkma kehribar satıyor. YouTube sayfası açmış. Instagram sayfası mıydı? Facebook sayfası mıydı? Yok, Facebook'ta Instagram sayfası vardı. YouTube sayfası yoktu. Oradan sıkma kehribarları alıp püskül takıp bilmem ne yaptı. Epoksi malzeme dediğimiz sıkma kehribarları alıp püskül takıp işte Facebook'unda, Instagram'ında tanıtıp satış yapan bir arkadaştı. Ve tespihten anlıyor mu derseniz hiçbir şekilde anlamıyor. Çünkü geçmişini de biliyorum, ne iş yaptığını biliyorum, hangi iş konusunda bilgi sahibi olduğunu da biliyorum. Daha yeni başlamış, gelmiş ben bu işi ek bir şey yaparak para kazanabilir miyim diye tespih satışı yapmaya çalışıyorum. Burada otururken bir müşterisi aradı. Şu diyaloğa şahit oldum. Ama şunu da itiraf etmeliyim. Çocuk iyi bir tezgahtardı. Yani malı nasıl pazarlayacağını, nasıl satacağını iyi bilen, bu yoldan geçmiş bir arkadaştı. Fakat işte sıkıntıyı ben şimdi söyleyeceğim size. Satıcı çok iyi. Ağzı laf yapıyor. Ama arkadaşlar bakın diyaloğu şöyle. Adam tesbih hakkında detay istiyor. Şimdi bu abi alttan girip üstten çıkıyor. Tesbih deliğine kadar, şuradan buna kadar işte atlıyor, zıplıyor. Biz şöyle dikkat ediyoruz, böyle yaptırıyoruz. Ustalara şunu yaptırıyoruz, bunu yaptırıyoruz. Adamı ikna edebilmek için böyle ağzından girip burnundan çıkıyor. Ben de hayretle dinliyorum böyle. İkna oldu adam tabii ki. Çünkü çocuk kekelemeden, ben normal konuşmamda bile kekeliyorum. Çocuk kekelemeden, atlamadan su gibi anlattı her şeyi. Kapattı. Satış yaptın mı? Yaptım dedi. Tamamdır dedi. Anlattım dedi. Peki dedim, yani abi bunların hakkında hangisini, söylediğinin hangisi hakkında bilgiye sahipsin? Ne bilgisi ya dedi. Ben sadece dedi işte onu ikna ettim. Yani bir şeyler söyleyerek alttan girip üstten çıkarak tesbihin deliği şöyle, deliğine dikkat ediyoruz. Delimi böyle oluyor. Usta şöyle yapıyor. Böyle talimatlar veriyoruz. Şunu yapıyoruz. Ki ustayla bir alakan mı yok? Sen gelip hazır toptan sıkma kehribarı alıp gidiyorsun yani. Düşün arkadaşlar, böyle satışına yalan katarak para kazanmayı düşünen arkadaşlara bir şey diyemiyorum ama rızkınıza haram katıyorsunuz diyorum. Bakın, hayatınızı zehir ettiğinizin farkında değilsiniz arkadaşlar. Mesela şu berrak su, bakın büyüklerimiz çok örnek verir. Şu berrak suya arkadaşlar rengi bembeyaz, şu sudan bile beyaz olan bir kimyasal atsam, mesela ne diyelim, biz malzememizin yapısında fenol formaldehit var ya, tamam mı arkadaşlar? Buna formaldehit kattık diyelim. O da şeffaf, belli olmuyor bunda. Formaldehit kattığımı gördüğün suyu içer misin? Mesela. Saf hali zehir çünkü. Bu malzemenin saf hali zehir arkadaşlar. Formül olup yapısı değişiyor da böyle bir hale geliyor. Üstelik mikrop barındırmayan bir özelliğe sahip oluyor. Dezenfektan bir özelliğe sahip oluyor. Bakın nereden nereye. Ama konumuz o değil tabii. Hani aklınıza başka bir şey gelmesin diye açıklama yaptım. Bu suyu içmezsiniz değil mi arkadaşlar? Neden? Ya midenize zarar verir, ya gırtlaklarınıza zarar verir. Sizi mahveder. Belki öldürür. Ama siz bu parlak, temiz kazancınıza o pisliği bulaştırmaya çekinmiyorsunuz. Neden? Sizi öldürmüyor diye.
Sizi öldürmüyor diye o pisliği o tertemiz berrak suya katarak içiyorsunuz arkadaşlar. Ya İnanın yapmayın arkadaşlar. Yapmayın arkadaş. 2 kuruş için. Ya bir tesbih için değmez ya. Tesbih için değmez ya. Bu altın olsa değmez ya. Yapmayın lütfen arkadaşlar. Bana bakan yönüyle benim malzememi eleştiren arkadaşlara özellikle söylüyorum. Ya kardeşim gelin ben size bütün açıklamaları yapayım. Bütün testlerinizi siz de burada yapın. Malzemeyi görün. Malzeme hakkında öyle yorum yapın arkadaşlar ya. Öyle yorum yapın. Bakın sizin imkanınız var. Görmediğiniz bir şey hakkında yorum yapıp duruyorsunuz da gördüğünüz bir malzeme hakkında gelin yorum yapın. Ben derim ki vallahi derim bu adam geldi bu malzemeyi test etti. Bu malzeme için böyle söylüyor. Kendi fikri bir şey diyemem derim yani. Anladınız mı arkadaşlar? Durum bu kadar net. Siz net olursanız her şey karşınızda netleşecektir. İnanın rızık endişesine düşen insanlar, ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu rızık endişesine düşen insanlar, çok para kazanacağım diye. İnanın istediğiniz çabayı gösterin, çok para kazanamazsınız. Mümkün değil. Size gelecek parayı için cambazlık yapıyorsunuz. O para size gelecek ama siz onun için hile hurda çekip cambazlık yapıyorsunuz. O paranın giderini arttırıyorsunuz. Giderini sizde kalacak kısmını azaltıyorsunuz. O para sizden çabucak gidecektir çünkü siz onu kirlettiniz. O para temizlenmesi lazım. O sizden gidecek. Ama ne kadar temizseniz, ne kadar düzgün yaparsanız o paranın o kadar temiz kısmı sizde kalır. Bakın bunu unutmayın. Bu bir abi tavsiyesi olarak alın isterseniz. İsterseniz bir esnaf tavsiyesi olarak alın. Yıllar içinde yaptığımız işlerimizde şunu gördük arkadaşlar. Gerçekten 1 lira olsun, helal olsun, haram olmasın, sizin olsun, insanları aldatmadan söyleyin. O paranın nasıl bereketli geldiğini göreceksiniz arkadaşlar. Gerçekten göreceksiniz. Evet, bunu bütün kalbimle söylüyorum arkadaşlar. Gerçekten bunu bütün kalbimle söylüyorum ve şuna inanıyorum. Sizin rızkınız, bakın Allah diyor ki rızkları ben veririm, ancak ben veririm diyor. Yani siz Allah'a mı itimat etmiyorsunuz? Etmiyor musunuz? O zaman siz kimsiniz ya? Kimsiniz ya siz? O zaman gidin, bazen Allah da imtihan eder insanı. O zaman git dersen kazan. Ondan sonra çabalarsın, ondan borç alırsın, bundan alırsın, krediye girersin, şuna girersin, buna girersin. Niye? Çünkü sen Allah'tan istemedin. Başkasından istiyorsun. Bunu bütün kalbimle söylüyorum arkadaşlar. Yani rızkınızdan endişe etmeyin. Çok para kazanacağım diye peşine düşmeyin. Size gelecek rakamın üstünde bir rakam kazanamazsınız. Gelen para çok büyük bir para gözükebilir ama onun sizin ne kadar işinizi gördüğü önemli olan arkadaşlar. Bakın bu kapalı çarşıda binlerce insan tanıdım ben. Arkadaşlar yani inanın 100 liralık ürünü abartmayacağım. Belki 20 bine satan insanlar gördüm yani. 100 liralık şeyi allayıp pullayıp 20 bine satan insan gördüm. Git adamın evine bak, git çoluk çocuğuna bak. Ne evinde huzur var, ne elinde bir şey var. Hiçbir şey yok. O paraların hepsini çarçur ediyor. Geldiği gibi gidiyor, ona yar olmuyor arkadaşlar. Bir de başına belalar alıyor yani. İnanın buna, bakın ben tecrübemi sizinle paylaşıyorum. Bütün tesbih satan kardeşlerime, hepiniz yani bu işi seviyorsunuz ya da sevmiyorsunuz. Ya rızık için yapıyorsunuz, ya çoluk çocuğunuzun rızkını çıkarmak için yapıyorsunuz ya da gerçekten bu işe gönül verdiğiniz için yapıyorsunuz. Lütfen arkadaşlar, lütfen sakin olun. Sakin olun ya, sakin olun. Ona buna laf atarak, ona buna kötü söz söyleyerek prim kazanamazsınız. Kazanamazsınız, mümkün değil. Çünkü arkadaşlar doğru her zaman kazanır. Bunu unutmayın. Doğru her zaman kazanır. Siz doğrulardan olun lütfen. Ürününüzün ne olduğunu söyleyin karşıdaki insana. Fiyatınız 350 olur, 500 olur, 2000 olur, 3000 olur. Bu sizin giderinize göre değişecektir. Hatta siz fazla bir fiyat da koymuş olabilirsiniz. Sorun yok. Ama sorun şu, ürünün ne olduğunu karşınızdakine lütfen söyleyin. Lütfen söyleyin. Ürün hakkında bilgi sahibi olmadan bu şudur, budur diye ahkam kesmeyin arkadaşlar. Çünkü benim durumuma düşersiniz. Bakın benim durumuma düşersiniz. Nasıl bir duruma düştüm ben biliyor musunuz? Yıllar önce sıkma keybarla yeni tanışmışız.
sıkma kehri var. Bugün kilosu 150-200 lira olan malzemenin ben o zaman 350 dolardan alıyordum. Bakın, bize satanlar bunun yapısında plastik yok diyorlardı. Bize ne olduğunu söylemek istemiyorlardı. Ben sıkma kehribarı bir abimize 99'luk yaptım. Beni duyuyorsa lütfen dönsün bana. 99'luk bir tesbih yaptım. Bana dedi ki bunun için plastik diyorlar dedi. Abi değil dedim. Bunun içinde plastik yok. Çünkü ben de onlardan öğrendiğimi abiye söylüyorum. Plastik değil diyorum. Abi dedi el işçiliği yaptırdı bize 99'luk o zaman. İnanın vicdan azabı çekiyorum hala aklıma geldikçe. Ben çünkü o adama dedim ki bu plastik değil. Bir kişiye söyledim öyle. Bu plastik değil. Abi dedim yapanlardan alıyoruz. Yapısında plastik olmadığını söylüyorlar dedi. Abi ama bazıları plastik diyor dedi. Hani söyleyen afaki de söylemiş olabilir. Öylesine plastiğe benziyor diye de söylemiş olabilir. Malzemenin ne olduğunu bilerek de söylemiş olabilir. Bu önemli değil. Önemli olan bu bizim diyalogumuz. Aradan geçtiği zaman tabii bu diyaloğun da bana kattığı bir şey var. Ben dedim ki ya arkadaş ben bu malzemeyi satıyorum. Tabii o zaman toptan satıyorum. Sadece toptan malzemeyi inceleme ihtiyacı da duymuyorum. Alıyorum lotla satıyorum arkadaşlar. 100'er 200'er malzeme satıyorum. Malzemeyi test etme ihtiyacı da duymadım. Sonra dedim ki ya dedim ben bu malzemeyi satıyorum. Bak adam plastik dedi. Bana söyleyenler plastik değil diyor. Ben bu işi bir peşini kovalayayım. Test edeceğim ben bu malzemeyi. Arkadaşlar bu malzemeyi işte bilen arkadaşlarla, doçent arkadaşlar, yardımcı doçent şu anda arkadaşımız, kimya mühendisi. Onlarla test ederek malzemenin epoksi olduğunu ortaya çıkardık. Malzeme epoksiden yapılıyormuş meğersem. Ve ben bunu öğrendiğim gibi bangır bangır her zaman söyledim. Bakın arkadaşlar bu malzeme epoksi malzemeden yapılıyor. Malzeme sıkma kehri var ama ben bu malzeme çöp demiyorum, çekilmez demiyorum, satılmaz demiyorum. Ürünü doğru bilelim, doğru alalım, doğru satalım. Yani insanlar karşımızdaki yapısında kardeşim buna epoksi yok, plastik yok gibi diyerek satmayalım. Çünkü yapısında plastik olmayan ürün fenolformaldehit, saf fenolformaldehit bileşini olan bakalittir arkadaşlar. O eski bakalit, orijinal bakalit ve bizim bakalitler. Onun dışında malzeme yok piyasada maalesef. Ya eski alacaksınız ya pala malzeme alacaksınız. Ondan sonra insanlar çıkıp biraz sertliği güzel sıkmaysa, sertliği bir an neyse bakalit diyor, katalin diyor. Ya da biraz rengi benziyorsa bakalit diyor, katalin diyor. Kalıp şekli, döküm şekli benziyorsa katalin diyor, bakalit diyor. Malzeme hakkında hiç bir şey bilmeden ahkam kesip duruyor. Ben o yüzden onlara kızmıyorum. Çünkü ben de aynı hataya düştüm. Bakın siz de çıkın bu hatadan arkadaşlar. En kısa zamanda bu hatadan çıkın ve bu hatayı terk edin lütfen. Lütfen ya. Kendinizi temizleyin arkadaşlar. Ahşap satın, kuka satın. Ya sıkma satmak zorunda mısınız? Bir ürüne bakalit demek zorunda mısınız ya? Başka bir şey satın. Eğer kendinizi söyleme ihtiyacı hissediyorsanız malzemenizi gerçekten bilen insanlarla gidin, oturun, test edin. Malzemenin ne olduğuna bakın. Ondan sonra malzemenin ne olduğunu ortaya çıkarın. Ondan sonra satışını mı yapıyorsunuz, müşteriye ne olduğunu söylüyorsunuz. Yani benim izlediğim yolları izleyin arkadaşlar. Kârlı çıkacaksınız bu işten. İnanın kârlı çıkacaksınız. Allah bütün işlerinize bereket verir. Yani sadece işler değil arkadaşlar. Öyle bir şey söyleyeyim ki size. Ben gerçekten bütün elim açık böyle insanlara. Hani kumarbazlar diyor ya kartı açık. Yani elim ve kartım açık arkadaşlar. Yani her şeyi insanlar görsün, kalıbı bile değiştirmiyorum. Millet görsün nasıl kalıp olduğunu. İlk halini görsün. Ben bunu şöyle örnek vereyim. Ben bunu kesip, biçip, modifiye edip eski bir ürün gibi sizin karşınıza çıkarabilir. Bunu yapabilirim ama yapmıyorum. Bu ilk halini görün diyorum. Malzemeyi ilk test edin. Malzemeye bakın. Malzeme size o lezzeti veriyor mu? Malzeme size o kaliteyi hissettiriyor mu? Bunun peşinde olun arkadaşlar. Bunun peşinde olun. Evet. İşte önemli olan bu arkadaşlar. Önemli olan bu. Ve Allah bana neler verdi şaşırırsınız. Yani bakalit malzememi gözüm kapalı satıyorum. Bakın müşterilerim yani inanın buradan hepsine ne kadar teşekkür etsem azdır. İnanın böyle insanlar arasında sanki cımbızla seçilmişler. O kadar kaliteli insanlar ki inanın yani imkanım olsa bütün
Tespihleri bedava dağıtacağım. Yani o kadar seviyorum müşterilerimi. Gerçekten çok seviyorum. Ya bu kadar karakterli insan bir araya nasıl geldi? Ben bunu Allah'ın bir lütfu olarak görüyorum arkadaşlar. Gerçekten Allah'ın bir lütfu olarak görüyorum. Çünkü ben onlara olabildiğince dürüst oldum. Olabildiğince her şeyi net söyledim. Açık oldum ve herkese aynı oldum. Fiyatlarım bile herkese aynı arkadaşlar. İnanın buna yani. Ya Almanya'daki adam çok kazanıyor ya da cebinde çok parası var diye farklı fiyat vermiyorum. Amerika'daki adam farklı fiyat vermiyorum. İngiltere'deki adama farklı fiyat vermiyorum. Arabistan'dakine farklı fiyat vermiyorum. Türkiye'dekine, Urfa'dakine, Malatya'dakine farklı fiyat vermiyorum arkadaşlar. Herkes aynı. Herkes aynı. Bakın bu disiplin bizi Türkiye'nin en büyük markası yaptı. Bu disiplin ve malzeme kalitesi bizi şu anda gerçekten e, yani zirveye taşımış durumda. Gerçekten bunun nimetlerini yiyoruz yani bunun nimetlerini. Allah'ıma binlerce şükürler olsun. Helalinden arkadaşlar. Ama işte bazen bunları böyle söyleyince, dürüst olmaya çalışınca insanlar yanlış da anlayabiliyor. Bu numara yapıyor, taktik yapıyor, ticari taktikler vesaire. Arkadaşlar inanın ticari hiçbir taktiğim yok. Ticari hiçbir şeyim yok. Bu gönlüm nasılsa, içi nasılsa size dışını da öyle açıyorum. Bütün beni nasıl görüyorsanız ben iç dış öyle biriyim arkadaşlar. Bunu unutmayın sakın. Gerçekten ben bütün yüreklimle elimdeki en güzel şeyi size vermeye çalışıyorum. Çünkü kötü olan bir şeyi, kendime istemediğim bir şeyi size de istemiyorum. Bundan emin olabilirsiniz. Gerçekten bu arada müşterilerimizi zikrettik bu vesileyle. Gerçekten hepsini çok seviyorum. Bir de abi hepiniz çok uzun boylusunuz. Anlamadım ya. Çoğu da benden uzun. Bir tanesi de benim boyum nasıl ya? Bazen hatırlıyorum, çok gülüyorum. Bazen resimler paylaşıyoruz Instagram'da, görüyorsunuz. Ya abi hepiniz de dev gibisiniz ya. Benim boyum arkadaşlar kaç ya? 1.70'e yakınım yani. Çok kısa değilim yani. 1.70'e yakınım. Tam olarak bilmiyorum. 1.68 miydim? Tam bilmiyorum da yani abilerimiz de hepsi maşallah manken gibi adamlar. İri yarı, uzun boylu, yakışıklı. Ya siz nereden geldiniz ya? Siz nereden geldiniz ya? Vallahi billahi ya. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Çok büyük bir aile olduk. Yani gerçekten burada müşterilerimizin karşılaşmalarını da görüyorum. E, Ya hiç birbirini tanımayan adamlar 40 yıllık dostmuş gibi böyle muhabbete tutuşuyorlar, muhabbet ediyorlar. Yani hayranlıkla onları izliyorum, hayranlıkla dinliyorum. Gerçekten çok hoşuma gidiyor. İyi ki varsınız. Allah eksikliğinizi göstermesin. Diğer tespih piyasasındaki bütün arkadaşlar bakın bütün gönlüm açık size. Şimdiye kadar bana karşı durdunuz ya da eleştirdiyseniz bile yahu gelin bu malzemeyi test edin Allah aşkına. Bütün saf yani gönlünüzün saflığıyla gelin. Malzemeyi kötüyse kötü deyin, iyiyse iyi deyin. Yahu almak mı istiyorsunuz ya bakarit satmak mı istiyorsunuz? Ya gelin söyle siz de satın ya kardeşim. Sorun değil ya, sorun değil. Yani bu malzeme benim tek elimde diye ben kimseye vermemezlik etmiyorum arkadaşlar. Benim tek sıkıntım, evet, çizgilerimi bozmadım tek nokta arkadaşlar, bu malzemenin takibini yapıyorum. Malzemeyi sana verdiysem yazıyorum. Ne verdiğimi yazıyorum. Kaç gram verdiğimi yazıyorum. Tespih verdiysem yazıyorum. Bunların sadece takibini yapıyorum. Çünkü sahtekarlığa, suistimale engel olmak için yapıyorum arkadaşlar. Bunun için bu malzememi takip ediyorum, sıkı tutuyorum ama benden malzeme alamazsınız, satamazsınız diye bir şey yok. Beni eleştirdiniz diye yanıma gelmeyeceksiniz diye bir şey yok. Bilmeden bunu yaptığınıza eminim. Çünkü ben sizin o düştüğünüz hatalara çok önceleri düştüm arkadaşlar. Ben de sizdenim yani. Merak etmeyin. Gelin hep beraber bu malzemeye sahip çıkalım. Bütün Türkiye'ye, hatta bütün dünyaya tanıtalım. Zaten ciddi bir yol almış durumda. Bütün dünyada benimsenmiş durumda. Gelin istiyorsanız siz de bu işin bir parçası olun arkadaşlar. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Hepinizi çok seviyorum.